Gel lan benimle dövüş. Dövüş lan. Bakacağız. Kimin ne bir kılıç var. Ne bir kılıç var. Aman. Ne oluyor lan? Buna bıçak işlemiyor muydu lan? Ya senin anan. Gel amına. Tak. Ananı. Bakacağız. Kimin yarağı daha büyümüş göreceğim. Beyler oynayışıma laf etmeyin. Çok iyi değilim bu işlerde. Daha yeniyiz. Oğlum beni adam zopaladı ya. Ben niye beceremedim bu işi? 70 kilo adamdan dayak yemem ya. Baksana. Oğlum bunu amına koyduğumun çocuğu hızlı ya. Öldük. Görev başarısız. Çocuğumuzun gözü önünde öldürdü bizi. Ha çocuğunu hatırlayacak şimdi. Sana ne amca? Gördü ikinci yatağı. Allah. Gördü ikinci yatağı şimdi çocuk peşinden mi gidecek? Kesin gidecek. Oğlum canı fulleniyor bunun. Ne alaka ya? Ne alaka ya? Ne diyor? L3 R3. Halo. Ya sikeceğim şimdi seni ya. Amına koyduğum kıl. Ya gel amına. Oğlum bıçak kullanamıyor muyum şu an? Yok abi öfken olsun. Araç. Neredesin? Nerede? Amına. Mod duruyorken burası abi. Kaçma amına koyduğum çocuğu kaçma. Şimdi siktim seni ya. Sal beni ya. Evet beyler bu arada hoş geldiniz videoya. Lan! Ya of. Oynama amına koyayım ya. Gel oraya gel. Fare gibi kaçıyor. Amcanın çok önemli. Ahmet dur! Aha. Abi dur. Aha şimdi bitti mevzu. Mevzuyu bitirdik. Çocuğu kurtarmamız lazım herhalde. Evet beyler hoş geldiniz. Hayatımda ilk defa uzun yıllar sonra yaklaşık 10 seneden daha uzun bir süre sonra oyun oynamaya... Ne oldu lan? Bu eski gözlük. Oyun oynamaya başladım. Öyle can sıkıntı alalım dedik. Kütle sanatı başlayınca dışarıda sosyalleşip öğün kaybetmek yerine evde sosyalleşip öğünümüzü yiyip zamanımızı böyle değerlendireceğiz, boş vakitlerimizi. Biraz hastayız. Bu hafta uzun zaman sonra ilk defa hasta oldum. Gerçekten bir bakıyorum mesela son bir senedir hiç hasta olmamıştım. Şu an hastayım ama çok tabii böyle çok
çok fazla hasta değilim yani. Bunun nasıl bir ölçüt olur artık bilmiyorum ama çok fazla hasta değilim. Gerçekten çok gariptir. Böyle vitaminleri aksattığım birazcık bir dönem olmuştu. Tekrardan sipariş geçmediğim için. O zamana denk geldi. Bununla çok alakası olduğunu düşünmüyorum ama yine de ufaktan bir üşüttük. Büyük ihtimalle de hava çok hızlı değiştiği için oldu. Siz de dikkat edin. Havalar soğudu artık. Hani eski alışkanlıklarınız işte kısa kolluyla, cartla curtla gezmeyin beyler. Ee, Yani biraz hastayız bir çıtırdan. Ama çok fazla hasta olmadığım için antrenmana gideceğim. Tabii biraz daha fazla hasta olsam gitmezdim. Her zaman diyorum hastayken antrenman yapmanız çok mantıksız. Çünkü zaten vücutta bir stres varken, yani vücut bir şeylerle uğraşıyorken, sizi iyileştirmeye çalışıyorken gidip de ekstra bir, çünkü antrenman da vücuda yüklediğiniz bir stres vermenin bir mantığı yok. Ama ben bu zamana kadar hep kendim artık yıllardır antrenman yaptığım için hep belli bir noktadaki hastalığı antrenmanlara devam ederek yendiğim için belki böyle yapmasam daha hızlı iyileşirim ama o zaman da vicdanen içim el vermiyor. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Şimdi oyun oynayasım geliyor. Şimdi neyden bahsedeceğim? Açıkçası bugün çok komplike bir video olamayacak bizim için. Çünkü bu hafta bizim için birazcık yoğun. Ocean biliyorsunuz Protein Ocean'ın bu hafta sonu meeting'i var. Meetup'ı. O yüzden oraya o günümüz öyle bir gidecek. Ondan önceki gün biz kendi aramızda toplanacağız. Ocean ekibi olarak o günümüz gidecek. Yarın zaten off. Biraz hastayım. O yüzden bir tek bugünüm vardı video çekebilmek için. Size o yüzden bugün video çekeceğim. Bugün itiş günü yapacağız. Push day. Uzun zaman sonra düz pres yapacağım. Bakalım ağırlıklarımız ne durumda merak ediyorum. Çünkü artık Blast'la başlıyoruz beyler. Evet, Blast başlıyor. Şu an mini katta izlemiştik. 138 kiloya kadar düştüm. Geçen video 140 kiloydum. 138 kiloya kadar düştüm. Yaklaşık bir 135'leri görmeyi düşünüyorum ama açıkçası çok fazla kilo vermek şu durumda beni mutlu etmiyor. Çünkü şu an ilaçlarda olmadığı için birazcık böyle flatlaşıyorum çok kolay bir şekilde. Hani o fullüğüm gidiyor. O da beni mental olarak etkiliyor ama bu da işin parçası, yapacak bir şey yok. Kendimi büyümek için iyi bir hale sokmak zorundayım. Sizin için de dediğim gibi 1 Aralık'ta kütle sanatı başlıyor. Yaklaşık 16 günümüz var, 15 günümüz var. Size şimdi şeylerden bahsedeceğim. Kütle sanatına başlamadan içinde, tırnak içinde neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle eğer yağlıysanız beyler, kesinlikle yeni bir büyüme dönemine başlamadan önce fazla yağlarınızı vermelisiniz. Bunun birçok sebebi var. Birinci sebep, zaten off sezonda yani kilo aldığınız bulk döneminde yağlanacaksınız. Yok yağsız kas kütlesi alımıymış, yok cartmış curtmuş. Bunları unutun. Yok işte ben kilomu aynı koruyacağım da formum değişecek. Bunları da unutun. Bu ilaçlı arkadaşlar için de geçerli. Sen eğer kas geliştirmek istiyorsan kilon artacak abi. Bu kadar basit. Off sezonunda kilon artacak. Yani tabii ki de kilon artmadan kas geliştirebilir misin? Evet. Herkes için muhtemel mi? Hayır. Her zaman olabilir mi? Hayır. Böyle bu kadar az ihtimal varken niye bir şeyleri zorlayasınız ki? Yani sizin kas geliştirmek istiyorsanız kilonuz tartıda artacak beyler. Bu kadar basit. Şimdi tabii ki de kilo aldığınız bu dönemde olabildiğince yağsız kas kütlesi almaya bakacağız. Onun için de zaten yapmamız gerekenler var. Ama her türlü bir miktar yağlanacağız. Sonuç olarak biz 30 hafta, 24 hafta işte atıyorum 28 hafta neyse artık 7 ay sürer diye tahmin ediyorum. 7 ay, 6 ay. Bir kilo alacağımız için bizim elbet bu süreçte belli bir oranda yağ oranımız artacak ve eğer zaten yağlı bir haldeysek bunun üstüne yağ oranımızın artması bizi bulk'ın sonunda çok iyi bir yere getirmez. Görüntü anlamında çok fazla yağlanırız. 2, inflamasyon artar. İştahımız çok hızlı kesilir. Eğer yarışacaksanız yarışmak için vereceğiniz kilo fazla olur. Bu süreçte diyetiniz zorlaşır, kas kaybedebilirsiniz. İnsülin hassasiyetiniz bok gibi olur. O yüzden abi önce sen bakacaksın kendine, ben yağlı mıyım değil miyim? Karın kasların gözükmüyor mu abi? Tamam. Sen o zaman önümüzdeki 20 gün boyunca, 25 gün, 30 gün boyunca artık neyse daha da fazla olabilir. Önce şu pis suyunu, pis yağını bir at. Tamam mı? Büyüme dönemine geçmeden. Bu süreçte ne olacak? İnsülin hassasiyetin artacak. Yağ oranın azalacak.
iştahın artacak. Bak bu çok önemli bir parça. Şimdi iştah konusu, arkadaşlar iştah konusu şimdi şöyle. Siz bir off sezona başladığınız zaman tabii ki de ilk aldığınız 4 kilodan sonra iştahınız kapanmayacak. Hala çok aç olacaksınız. Ya da atıyorum 6 kilodan sonra, 10 kilodan sonra. Ama eğer gerçekten sınırlarınızı zorluyorsanız siz 7 ayın sonunda kesinlikle zorla yemek yiyor olacaksınız beyler. Eğer kendi sınırlarını zorlamış birisi varsa bunu bilir. Keza ağır siklet vücut geliştirmecileri de dinleyebilirsiniz. Ben, Furkan, atıyorum diğer Türkiye'deki ağır siklet insanları da dinlerseniz hepsinin belli bir seviyeden sonra zaten yemek yemenin çok zor bir iş olduğunu söylediklerini duyacaksınız. O yüzden hani böyle sürekli aç olayım diye bir durum yok maalesef. Kesinlikle olabildiğinde aç geçirmeniz lazım. Şu 20 haftanız varsa olabildiğinde atıyorum 26 hafta yapacaksanız bunun ne kadar kısmını aç geçirip aynı zamanda da kilonuz artarsa çok iyi ama elbet bir yerde iştahınız tıkanacak. Çünkü sınırlarınızı zorluyorsunuz. Nasıl siz düşük kalorilerle çok uzun süre gezdiğiniz zaman açlığınız artıyor, halsizleşiyorsanız ya da atıyorum başka sıkıntılar yaşıyorsanız düşük kalorilerde, düşük yağ oranlarında, yüksek vücut ağırlığında, yüksek yemek yediğiniz dönemlerde de elbette bir şeyler yaşayacaksınız beyler. Bu mecbur. Burada özellikle tabii ki de ilaçlı arkadaşlar için diyorum. Bir ikincisi tamam yağımızı yaktık. Bir ikincisi yapabileceğiniz bir diğer şey eğer yağsızsanız tamam ben yağsız bir durumdayım diyorsanız kalorilerinizi belirleyebilirsiniz. Yani burada kendinize bir base start yani başlayabileceğiniz temel bir nokta seçin. Mesela atıyorum bu hafta bir böyle off sezona başlamadan bu hafta bir 3600 kalori al. Kilo mu düştün mesela? Ondan sonraki hafta 4000 al. Atıyorum 4000 kaloride kilonu korudun mu? Kilonu korudun mu? Tamam diyeceksin. Benim 4000 kalori şu an için maintenance. Yani kilomu koruduğum kalori miktarı. Hani bunu belirlemek sana ne katacak? Bir anda ben abi off sezona başladım deyip de 5000 kaloriyle başlamayacaksın. Çünkü eğer bir anda sen böyle ben başladım deyip önüne gelen her şeyi 5000 kaloriyle başlarsan ilk konuştuğumuz maddeden patlayacaksın. Çok hızlı yağlanacaksın. O yüzden insülin hassasiyetin bozulacak, iştahın kesilecek, çok fazla yağlanacaksın. Carçurt bunları zaten anlattık. O yüzden kendine güzel bir base belirle. Bunun için de sabırlı ol. İlk hafta 3600 aldın, kilon düştü diye ikinci hafta 4500 alma. 4000 al. Kilonu korudun mu? Bu senin base'in abi. Sonra ilk hafta ne yapıyorsun? Her zaman bahsettiğimiz gibi bu tabii ki de kişiden kişiye göre değişebilir ama ben fazla burada çok böyle absürt rakamlara çıkma taraftarı değilim. İkinci hafta tamam abi ben artık kilo almaya başlıyorum. 4300 kaloriyle başlayacaksın. Atıyorum. Sonra 4300 kaloriyle 2 hafta kilo mu aldın? Burada tabii 100 gram al demiyorum sana. Yani böyle yarım kilo. O çok değişken bir rakam aslında. Burada aynadaki görüntü daha önemli bence. Çünkü biz özellikle şimdi ben Blast'la başladığım zaman ilk haftalarda aldığım kilonun çoğu su ağırlığı olacak. Orada kendimi o yüzden kısamam çok fazla. Yani 4000 kalori de alsam hızlı bir şekilde artacak kilom. O yüzden mesela onu SS etmem lazım. Tabii çok fazla yönlü ama ben size temel olsun diye söylüyorum. Yoksa zaten ilaçlı arkadaşlar için çok farklı değişkenler oluyor. O yüzden dediğim gibi burada asıl mantık, asıl anlatmak istediğim bir temeliniz olsun. Onun üstünden kalorilerinizi arttırarak gidin. Bu süreçte, bu 7 aylık süreçte, 6 aylık süreçte artık ne kadar yapacaksanız. Ama yani ben bizim için Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs tarihi bu 6 ayı kapatmayı düşünüyorum. Sizi de buraya bekliyorum. Güzel değişimler yakalayacağınızı düşünüyorum. Bu süreçte yapmanız gerekenler bir, kaloriyi puşlamayacaksınız beyler. Yavaş yavaş arttıra. Vakitten çok hiçbir şey yok. Platoya gireceksiniz. Platoya girdiğinizi gördükten sonra ağırlıklarınızı kalorilerinizi arttıracaksınız. Yoksa öyle tak ben bir anda önüme geleneyim off sezona girdik cart curt böyle hani önüne geleni yediğin bir dönem olarak algılamak çok mantıksız. Bir ikincisi aktif kalacaksınız. Kesinlikle öyle belli bir yerden sonra zaten aktivite de düşebilir ama bu bence sizin için çok geçerli bir durum olacağını sanmıyorum. O yüzden aktif kalacaksınız beyler. Bunun birçok var falan ya. insülin hassasiyetiniz için, iştahınız için bunu kesinlikle yapın. Ondan sonra bir de bak temeller üstüne konuşuyoruz. Çok detaylı aslında. Belki ilerleyen videolarda bunları anlatırız ama şu an bir temelden başlayalım. Üçüncüsü her zaman dediğim gibi bir ağırlığın artacak abi. Antrenman yapıyorsan antrenman ağırlıkların artacak. Güçleneceksin. 2 tartıda kilon artacak. Bu ikisi önemli. Tartıdan kilon artacak kısmı çok detaylı. Bu kısım da zaten daha detaylı. Ama bu tartıda kilonun artacak kısmına dikkat etmeniz gereken temeller çok hızlı artmayacak. Kaloriyi çok hızlı arttırmayacaksınız. Aktif kalın.
öyle önüne geleni yediğim bir dönem olarak algılama kesinlikle bunu. Tabii ki de en uç noktalarda farklı stratejiler var. Yani görüyorsunuz, bunu zaten duyuyorsunuz. Mesela Furkan atıyorum şu an haftada 3 gün 4 gün off meal yapıyor. Ama neden? Off sezonun sonunda çünkü adam. Ve artık kilosu artmıyor. Yani 6000 kaloriyle 5500 kaloriyle kilosu artmadı bu dönemde. Haliyle buralarda farklı stratejiler kullanılabiliyor. Ama sizin bunlara ihtiyacınız yok. Bunları anlatmamın sebebi de şu. İzlediğiniz sporcuları atıyorum görüp onlarla bir olmadığınızı bilmeniz lazım. O yüzden hani onların yaptıkları sizde sizin için optimal durumlar değil. Bu bir net. Onun dışında dediğim gibi bu süreci olabildiğince uzun bir sürece yayacağız. Kilomuz sürekli artacak. Kalorileri ucu ucu arttıracağız. Çok böyle yavaş yavaş arttıracağız. Kilomuz artacak kadar arttıracağız. Platoya girdiğimiz zaman kaloriyi arttıracağız. Böyle bu şekilde gideceğiz 6 ay boyunca. Ve 6 ay boyunca eğer burada 100 kilo bench yapıyorsan abi burada 100 kilo bench'ten kesinlikle fazla yapıyor olman lazım. Ve bunu da zaten anlamak için kesinlikle bir şeyin kaydını tutman lazım ya da biliyor olman lazım. Vesaire vesaire. Yani burada demek istediğim konular bunlardı, değinmek istediğim bugün. Kendinizi hazırlayın yani. Nelerle karşılaşabileceğinizi bilin. Onun için bunu söyledim. İştahsız arkadaşlar için iştah konusuna girebiliriz vesaire vesaire. Çok uzun konular, dediğim gibi çok detaylı ama dediğim gibi ilk başta şimdi 1 Aralık'ta başlıyoruz. Bu iki temele bir uyun. Hani eğer yağlıysanız bir pis suyunuzu, yağınızı atın beyler. İnsülin hassasiyetiniz bir kendine gelsin. İştahınız kendine gelsin. Yağlıysanız yağınız gitsin yani. Aktivitenizi arttırın bu sürede. Günlük adım sayınız 10 binin altına düşmesin bence. 8 bin, 10 bin. Bunlar tabii öğrenci, hani sedanter öğrenciler için normal. Çok böyle aktif çalışan insanlar için değil. Bir ikincisi de bir kalorilerinizi belirleyin artık. Yani öyle kafanıza göre yedin. Ben şu kadar yiyorum abi, bugün bu kadar yedim. Yiyorum kilo alamıyorum. Kafasından çıkın. Ölçün. Elinizde ne kadar çok data olursa o kadar iyi ilerlersiniz. Yani sen diyeceksin ki ben 4000 kaloriyle kilo alamadım diyebil. Yani X rakamda aldığın sonucu bil yani, anladın mı? Bir data olsun elinde. Bu şekilde iyi ilerlersin. Ondan sonra zaten bunun üstüne, bu temelin üstüne yavaş yavaş koyarak gideceğiz. Umarım herkes için verimli bir kış sezonu olur. Ufak ufak kütle sanatı serilerinde, kütle sanatı serisi Aralık'ta başlıyor. Böyle size trikler vereceğim, taktikler vereceğim. Neyi nasıl yapmanız gerektiğini kendi nezdimce anlatacağım. Kendi tecrübeli diyeyim şeyleri anlatacağım. Çünkü çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii biz işin teorik kısmında çok şey biliyoruz arkadaşlar. Yani ben şu an mesela bildiğim şeyleri belki 90 kiloyken de biliyordum, atıyorum. Ama bir şeyleri teorikle beraber bir şeyleri tecrübe etmek daha güzel sonuçlar veriyor diyeyim. Daha güzel bir altyapı oluşturuyor. O yüzden hani yolda çıkabilecek sıkıntıların hepsini biliyorum zaten. Durum bu. Biraz fazla konuştuk. Bir çıtır daha oyun oynayacağız. Sonra idmana gideriz. Hastayım. Elimden geleni yapacağım bu idmanda da. Biraz su içelim. Hidrasyon önemli. Kaçıyor da. Gidiyen can diyor. Aşağıdalık beni. Bizi cehenneme yolladı ama. Ya uçma çocuğu. Oğlum çok atik ya piç. Ben burada da ağırım amına koyayım ya. Al amına. Ya bırak beni ya. Bırak beni ya. Bırak beni, gitme şimdi. Ya oğlum bu ne yapıyor? Bunu yenemezsin ki ya. Fare gibi adam ama. Aha öldük ya. Bence restart olacak oyun. Aynen. Seni bulurum. Adam grappling yapıyor lan. Ben hiçbir şey sevmedim. Ne oldu? Onun hani ölmüyordu.
Şeye basmam gerekiyor mu? Yok. Ya bunun dediğine göre bir şey, bir gücü gelecek. Kır artık kır. Leş. Of. Rahatlatıcı ses. Oğlum öldürdük hani. Öldü işte. Bu garanti gene gelir ben sana. Yok, dedim. yok. Dua muha bir şey yok ya. Benim oğlan nerede? Oğlanın, Hala yatıyor. oğlanın dünya umurunda değil ama. Bir gidiyoruz oğlan uyuyor ama. Garanti uyuyor ama. Tak! So much. I thought They were dead. you're all right. Oğlum senin babanı tanımıyor mu lan? Senin babanı tanımıyor mu lan? Baban ne sandın? Ne bir duba var. Ne bir ya. Kralın gitme kararı alması için bunları yaşamasına gerek yoktu sanki. Going to the gym. You want success. You want results. You have to do something about it. You just can't hope for it. You can't expect it just to happen because you showed up. You can't just expect it to happen because you did a few of these and a few of those. You know, you ate some protein and all that stuff. You have to take action. You have to demand it from the universe. You have to demand it from your workouts and insist that it happens right now, here and now. And without that kind of lead up, you're just spinning your wheels. You're not really doing anything. You're just pretending to be some kind of bodybuilder or something like that. Salondaki o yaşlı adam ısınması. Ya da şu. Şimdi bunu Riva'nın sonunda 5 plakayla 7 tekrar 6 tekrar atmıştık. Şimdi büyük ihtimalle 4 plakayla startı vereceğiz. Amaç 6 plaka. Bu off sezonda 6 plakayla gerçekten şöyle güzel 5-6 tekrar yapmak istiyorum. Peak off sezonda. O yüzden yavaş yavaş şimdi şunu bir tekrar bir atayım. Bir bakalım ne durumdayız. Ondan sonra belki 4,5 plakayla gireriz sete. Ama tabii şu an bugün normalden biraz daha hafif kaldıracağım gerçeği var. O yüzden tekrar aralığında kalmamız için düzgün ağırlık seçmemiz gerekiyor. Biraz ağır hissettirdi ya. Çalışma setini bununla yapabiliriz. Şu an bu dünyadaki tek rakibime bakıyorum. Instagram postu gelir mi bir tane? Aynaya bakarken. Ramon Dino. Coming for you. Any kind of results. You just can't go there on gym day and go, okay. 5 kilo daha I takacağım. showed up. I'm gonna do a few of these and a few of those. İçim and el take the vermedi. workout thing and all that stuff. You have to do a lot more to show up. Direkt bir plaka düşmüş beyler. Yani buradan anlayacağımız o. Tabii bugün ekstra bir sıkıntı var. Ama güzel bir set miydi derseniz büyük ihtimalle 3 plakayla yapsaydım
daha iyi bir set çıkartırdım. Ama benim de işte saçma bir son set ilk zamanlarda bir konuşamıyorum. Gereksiz bir setti yani. Neyse şimdi bir daha back-off seti 3 plakayla atacağım. Ama en azından gücümü iyi belirlemiş oldum. Bir plaka aşağıdayım demek. Hani buradan anlayabiliriz ne durumda olduğumuzu. On the way to the gym, you have to start getting those sweaty palms. You have to start getting anxious. If you don't get anxious anymore and all you do is listen to some kind of music or something like that, and you're just thinking that you're doing it, you're not doing it. Turn around and go home, if that's the case. Do something else, take up another sport. Something that's not so hard.
Evet. Antrenmanı bitirdik. Çok güzel bir antrenman değildi açıkçası. Zaten siz de artık anlıyorsunuz beyler. Yani nasıl geçtiğini falan artık siz de anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü uzun zamandır zaten hep aynı antrenmanları yapıyorum. Size de hep aynı antrenmanları atıyorum. Şimdi kardiyo yapacağım. 300 kalori yakmaya çalışacağız. Bu da yaklaşık 30 dakikada falan yapıyorum bunu. Yürüyüş bandında yapmayacağım bugün. Şimdi pusuca gelecek ama koşu ayakkabısını unutmuşum. Bende de düz taban var. Bu Jordan'larla yapınca çok iyi hissetmiyorum kendimi. Şimdi böyle diyorum, eskiden Jordan mu vardı? Direkt düpedüz yürüyorduk ama ne bileyim, insan rahata alışınca bir daha istiyor. Şimdi durum bu. Yaklaşık olarak 2 haftada mini katımıza devam edeceğiz. Çok fazla zaten pushladığım bir şey yok böyle. Hani haftada 1-2 bozuyorum. Çok fazla yorulmuyorum falan ama istediğim kiloya zaten hızlıca düşerim. Sonrasında zaten başlıyor yemek yeme serüveni bizim için. Onun dışında içerikler konusunda bugün Ahmet'le düşündük. Hani neden biz de yapmıyoruz? Buğra Hoca'nın videosunu gördük. Bütün protein barları yemiş piyasadaki. Biz de hani böyle keyifli şeyler çıkartabiliriz aslında diye düşündük. Neden yapmıyoruz diye düşündük. Ama sadece büyük ihtimalle düşünceyle kalacak. Umarım yaparız. O tarz içeriklerde çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü ufak ufak arada, ya zaten yaptığımız şeyler böyle garip grup şeyler ama hani Furkan Kaplancan'la marketteki bütün abur cuburları yemişliğimiz var yani. Her birinden birer tane. O tarz şeyler yapılabilir. Nabız tahminlerini alayım. Nabızını tahmin et. Nabzımı. Ne yapıyorum? Kalp krizi mi geçiriyorum? Kendinize iyi bakın. Bu video böyle oldu. Bir dahakine artık iyileşiriz. Bu videoyu cumartesiden önce atarız büyük ihtimalle. Herkesi Ocean Meeting'ine de bekliyorum arkadaşlar. Mükemmel bir kadro olacak. Orada herkes bizlerle olacak. Herkesi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda zaten görüşeceğiz.